Evet arkadaşlar, şimdi dinlenme tesisine geldik. Ne gülüyorsun? Tavşan eti var. Fiyatı burada. 7.48. Burada arkadaşlar domuz ürünleri de var. Mesela şu domuz üstünde zaten domuz simgesi var. Burası dışarıdan bakıldığı zaman normal bir kafe gibi gözüküyor ama uyuşturucu satıyorlar. 45 mesela. Yok, Milka Türkiye'de de var. Herkes bildiği bir marka olduğu için. Herkese Almanya'dan günaydınlar arkadaşlar. Tabii benim için günaydın, sabah saat 8 daha. Sizin için saat kaç bilmiyorum ama yine de günaydınlar. Bugün nereye gidiyoruz? Hollanda'ya gidiyoruz. Daha önce söylemiştim zaten. Noel tatilimiz var. Okulun 1-2 haftalık bir tatile girdi. Noel tatiline gidiyoruz. 10 gün 15 gün orada zaman geçireceğiz. Vallahi bavul elimden geldiğine doldurmaya çalıştım. Zaten arabayla gideceğim için ne kadar malzeme götürdüğüm pek önemi yok. Ufak çantamı da alacağım. Ona laptopumu koymam lazım. Çünkü editler yetişmesi lazım. Her pazar video yetiştirmeye çalışıyorum. Her şeyimiz tamam. İnşallah bir şey unutmadım. Bayağı baktım, 20 kere falan tekrar eve baktım ama inşallah bir şey unutmadım. Şimdi yolculuğumuz hakkında size ufak bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi Frankfurt'a yakın bir yerden Groningen'e gideceğiz. Groningen Hollanda'nın kuzeyinde bir şehir. Arkadaşım orada yaşıyor. Onun evine gideceğiz. 2 tane de arkadaşım gelecek. Onlar da yoldan, ben alacağım onları. Ortalama yolculuğumuz buradan, yani Groningen'e gideceğiz kuzeye. Kuzeyden güneye ineceğiz Amsterdam'a. Amsterdam'dan Rotterdam'a, eğer vaktiniz olursa, imkan olursa Utrecht şehrinde de oynayacağız. Yine oradaki köyleri falan da size göstermeye çalışacağım. Yolculuğumuz ortalama 1500 kilometre falan sürecek. Bu 1500 kilometre, benim arabam yaklaşık 100 kilometrede 6 litre falan yakıyor. Bu da ne demek oluyor? 1500 kilometrede yaklaşık 90 litre yakacak. 10 litrede bizden olsun 100 litre. Bugün Almanya'da benzinin litre fiyatı 1.75 filandı en son. Şimdi yine alacağım, göstermeye çalışırım. 1.75, yani 100 litre ortalama 175 euro yapıyor. 3 kişiye de böldüğün zaman 60 euro filan kişi başı. Zaten otel parası filan olmayacak. Sağ olsun arkadaşımız evinde ağırlayacak bizi. Kendisi aşçı olduğu için yemek sorunumuz falan da yok. Sadece orada ne gezersek ne yersek kendimiz için yani. Hollanda'nın kültürü, tarihi, işte şu anki fiyatlar, güncel kur nasıl, işte fiyatlar ne durumda, neler yaşanıyor vesaire. Belki Hollanda'ya gelmek, taşınmak isteyenler falan vardır. Onlar için de bilgi olur. Hem de güzel bir video olacak inşallah. Şimdi ben yolculuğa çıkıyorum. Kazasız belasız gidip gelelim de gerisi önemli değil. Gezeriz her türlü. Almanya'da petrol ofislerinde görevli yok. Sen kendin gelip alıyorsun. Böyle buradan geliyorsun. Direkt pompayı yanaştırıp alıyorsun. Ben zaten fullemiştim geçen gün. 1.65'e ben fullemiştim ama şu an fiyat 1.81. Dinlenme tesisine geldik. Karahambar. Dinlenme tesisine. Ama buradaki insanlar çatal kaşıkla yemek yiyorlar. Aynen. Dikkat et. Onlar içeride ya, bizim çok paramız yok. Ben evde sandviç yapmıştım bizim için. Evet. Görüyorsun ne kadar düşünceliyim. Gerçekten de çok güzel ve ince bir hareket. Sen ne getirdin? Ben de sigara getirdim. Başka hiçbir şey getirmedim. Onu da sen içmiyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Ben hiç. İçinde işte normal mozzarella. Annem çemen getirmişti. Ondan sürdüm. Biber, domates, salata. Düşünce çok saçma bir kombin olmuş aslında ya. Ama görüntüsü çok harika. O zaman yiyelim biz. Gerçekten de görüntüsü çok harika. Güzel. Başarılı. Yapıyoruz ya bu işi. Gerçekten de. Ben de şu an yudum koyuyorum. Sen bir de termosu getirseydin mesela. Çok harika olurdu işte. Sabah, yine en beceriksizdir. sabah tam 4 saat yol geldim ancak geç kalktım yani. Ülkenin bu ucundan geldim arkadaşlar. Nasıl benimle yolculuk yapmak? Daha yine mi? Çok harika. İlk defa biz Hamza'yla uzun yola çıkıyoruz. Öyle dünya yok ya. Dubai yok. ...7-8 saat yolumuz sürdü. Ama şimdi geldik. Yolda kaza maza vardı. Yağmur falan yağdı bayağı. Fırtına uyarısı falan yapılmış zaten de. Biz bilmiyorduk. Ama şimdi çok şükür kazasız belasız geldik. Şimdi arkadaş sağ olsun yemek hazırlamış. Biz yukarı çıkıp yemek yiyelim. Eğer hava güzel olsa dışarı çıkacağım, dışarıya göstereceğim size.
Günaydın tekrar. Biz dün geldik ama dışarı çıkamadık. Aşırı derecede rüzgar vardı. Fırtına uyarısı yapılmış zaten. Sarı kod alarmı mı ne varmış burada. Yani binalar falan bile uçacaktı. O kadar çok rüzgar vardı. Yağmur falan derken çıkamadık, evde kaldık. Şimdi markete gidiyoruz. Size market fiyatlarını falan göstereceğim bu şu an Hollanda'da. Hem asgari ücretle ne kadar alışveriş yapılıyor, hem de bir insan çalışarak neler alabilir. Birlikte bir bakalım. Albert Heijn'e geldik. Şey var. Şu boş şişelerinizi getiriyorsunuz. Oradan içine boş şişeleri atınca geri dönüşüm olduğu için tanesi Fant'ın 25 cent. Ortalama sütlere 1 euro. Bakın muzların kilosu 2.19. Meyve reyonunda 1.79 elma var. Armutlar var 2.59. Bunlar 1.5. Avrupa'da salatalar genellikle böyle tane tane satılıyor. Büyük salatalar var. Bunun bir tanesi 1 euroymuş. Böyle domatesler var. Sadece şu paket 2,5 euro şöyle. İçi 500 gram. Domatesler var. 1 euro 65 cent. 1.79'a var. En üsttekiler ise 2,5 euro. Burada genelde bu tarz biberler tüketiliyor. Bunun 3 tanesi 1.95 şöyle. Şu 1.95. Havuç 1.99. Böyle marul 1.19. Beş çeşitleri 2,5'tan başlıyor. 1.79'a var. 5 kiloluğu 5.49. Soğan 2.89. Burada hazır yiyecekler de çok tüketiliyor Avrupa'da. Mesela şu patates salatası gibi şey 1 euro. Üstte hazır salatalar var 1.45. Böyle hazır marul var 89 cent. Bakın şöyle somon balıkları var. Bunlar böyle direkt yenebiliyor. Hem de çok lezzetli oluyorlar. Bak şu sadece 4.89'muş. Kaç gram bu? 100 gramı 4.89. Burada biraz pahalı. 120 gram carpaccio 2.89 o. 230 gramlık salam 1.49. Bu da buraya ait bir aslında şehir. O şehirde yapılan bir peynir çeşidi. Bu Hollanda'nın tamamında bu çeşit peynirler var. Ne kadar onların fiyatı? Hemen Hepsi bakalım. bunların Gouda aslında. Anladım. Aha, anladım. Go'da mesela şu var. Bu ne diyor? Bu 1 kilosu aynen. 12.79. Aynen. 1 kilosu. Ama şu mesela yarım kilo. Şurası. Bu gayet de zaten götürür bayağı. 7 euro. Avrupa'da fırın kültürü çok gelişmiş. Bilmiyorum neden. Ama gerçekten bir sürü çeşit ekmek var. Zeytinli, soğanlı, patatesli, ne bileyim peynirli. Her türlüsünden bulabilirsin. Şu 1.19. Şurada müslili ekmek de varmış. 1.89. Şöyle 4 tane kruvasan. Şurada yazıyor 1.17. 4 tanesi 1.35. Yine burada salam çeşitleri falan var. Domuz eti falan da bulunuyor tabii normal olarak. Burada insanlar tüketiyor. Bak burada tavşan eti var. 434 gramı fiyatı burada şu an indirime girmiş. 7.48 olmuş. Şu neydi ya? Hep merak ediyorum ama hiç yemedim bunu. Ne bu? Pahalı bir et çünkü. Zaten hem nerede pahalılık var biz onu merak ederiz. Karadesler yani. Çok mu tüketiliyor Çok bunlar? tüketiliyor. Neden? İnsanlar çok Deniz seviyor. ürünlerini çok herkes seviyor ama. Evet yani Hollanda mesela daha çok Sen seviyor musun Furkan? Fikrin bizim için çok önemli. Ben de çalışıyorum çok başlıyor. Ya neden? Hacı şeyi çok seviyorlar. Mesela böyle fritöz ürünleri, fritöz mesela. Yağlı ürünleri çok seviyorlar. Değil mi? Ya mesela Noel marketlerine falan git. Hep yağlı, hep yağsız hiçbir şey yok. Hep Ve böyle yani çok da iş yapan bir sektör. İşte insanlar nasıl diyeyim çok fazla tüketiyor. Hemen herkes alıyor. Çok fazla Doğru. tercih edilen bir şey yani. ördek eti var. Evet. Kaz. 5.57. Ben Türkiye'de görmedim ya. Var mı acaba Mesela böyle bu- Migros'ta falan satılıyor mu? Geyik Var mı? Var. Zenginler biliyor. Zengin et. Geyik eti. mesela. Geyik eti var 5.61. Yedin mi hiç geyik eti? Yedim burada. Biraz da aromatik bir et. Bakın şurada inek eti var. Bu ne? Bu normal et. Kuşbaşı et değil mi? Evet. Kuşbaşı et 10.90 ama kasaba gitseniz Daha daha uygun. uygun. Kıyma var mesela. Bu bio dedikleri yine organik ürün. Ne kadar? 500 grama 6.29. Bu arada bunlar yani dana eti. Yani zaten resmi var değil mi? Şurada Mesela aynı. çok fark ediyorsunuz yani. İster dana eti olduğunuz mesela dana figüründen bakabilirsiniz yani. Çok fark ediyor. Ama burada ben bunu fark ettim pahalı. Neden? Şu an Almanya'da fiyatı 1 kilosu 10 euro. Bu şeye geliyor, 13 euroya geliyor. Şu tereyağını kullanıyorum, Kerigo. Normalde daha hep indirime geliyor. Çok kampanya oluyor. Mesela bir anda gelsen 2 euroya da bulabilirsin. Şu an 3.69. Campina mesela buranın kendi markası. 3.30. Bunlar da evet indirimli oluyor bazen. Dediğin gibi Ben bir çok denk tanesini- geliyorum bir ya. tanesini mesela bu fiyata alıyorsun. Hollandalıların yoğurt çeşidi ne kadarmış? Güzel mi? Hiç yedin mi? Çok güzel. Yani bu yerel bir yoğurt. Ve 2,5 çok pahalı yani. Normal diğer yoğurtlarına pahalı. Evet, sodalı su içinde yani gazlı. Çok tüketen var, insanlar seviyor. 1.25. Şöyle göstereyim. Şu mesela 1.5 litre. 1.5 litresi 1.19. Pellegrino'yu bilen bilir. Bu çok meşhur İtalyan markası. 1.29. Yani BİM gibi düşün yani. Aynen. BİM gibi. A101'in kendi ürünü gibi düşün. Mesela 69 cent. Gazlı içecekler falan çok tüketiyorsanız mesela ne var? Şurada Fanta var.
2 tanesi 3.75. 2 tane yani toplamda 3 litresi 3.75. 4 tanesi 7 euro. Pringles'lar 2.19. Red Bull mesela 1.55. Mesela tuvalet kağıdı şimdi biz aldık. Ne kadar bu? 16 İçinde kaç tane var? 40 mı? 40 mı dedi? tanesi. Evet. 40 tane rol. Ne kadar? 17 euro. 17 euro 40 tanesi. Bu ne? Bu da ceviz. Bu da 2.89. Mesela kaju var 2.39 en sevdiğimiz. Fıstığı ne kadar mesela? Bu kaç gram? Nerede yazıyor? 200 gram. Şurada yazıyor. 200 gramı 2.27. Fındık, kaju falan var. 1.59. 200 gramı. Yani birim hesabı olarak bakarsan çok ucuz. Mesela daha kavrulmuş fındık herhalde belki de bu. Bunların yerel şeyleri. 6.50. yemişleri Bu çok bunlar. pahalı mesela 300 gram. Evet. Ya bunlar yerel. Bizim Karadeniz'den geliyorlar. Oradan geliyor. Mesela tuzlu kavrulmuş kaju. 3 euro. Bunlar ama pahalı. Çikolata severler için mesela şöyle 5-7 tane Twix kaç para? 3.29. Snickers var mesela böyle. Kaç tane bu? 17 tane var içinde. Kaç para? 2.85. Karamellisi 3.39. Vegan mı? Vegan, diye, evet, vegan vegan diye diyor. geçiyor. Hep ama ürünler 3.39 mesela. Bu buranın şey ama Buranın pahalı. sabit Bunu biliyorum. yani, evet, sabit. Milka'dan göstereyim. Milka'yı oradan daha iyi bakarsınız, göstersen anlarsınız. daha iyi. 1.45 mesela. Yok Milka Türkiye'de de var. Herkes bildiği bir marka olduğu için. Şöyle, Milkay, burada üretilen Milkay, Türkiye'de üretilen Milkay Evet. arasında fark var. Kesinlikle farklı. Bunlar biraz böyle üst seviye bir çikolata serisi. Ondan dolayı pahalı. Normalde 1 euro, 1,5 euro. O fiyatlar mesela buradan göstereyim. Fındıklı. Bakın şu kocaman çikolata 1.79. Mesela şu Pindakas dedikleri bu fıstık ezmesi değil mi? Fıstık. Fıstık ezmesi. Ne kadar? Yani 2.89. Hollanda'da 350 işte bu gram. Yöreseldir yani. Bu sürekli insanlar bunları alır, hediye eder. Yani Anladım. çok meşhurdur yani Hollanda'da fıstık Mesela ezmesi. Çok 3 tüketilir. tane alırsan diyor 11, 10.98, 11. Çok fazla hediye alıyor, evlerinde tüketiyorlar. Yani Pindakaslar çok... Mesela ballar ne var? Bu tür ben köy yerlerinden alıyorum balları daha iyi ama yine de fiyatları gösterelim. Mesela ne var? Bu çiçek balı kaç para? 2.24. Yani Evet. çok uygun. Yani kaç gram? 2.24 dediğim 450. Yani Nutella. en fazla olsun 5. Nutella'ya bak abi 600 gram. 3 tanesi 10.38. Ama normalde 15.57'ymiş. Yani ortalama bunun bir tanesi 5 euro. Bakın indirim var. Bir tanesini 2 tane alırsan bir tane hediye gibi bir şey. Buradan geliyoruz direkt otomatik. Biz ne aldık? İşte tuvalet kağıdı, kruvasan. Arkadaşımız sağ olsun biz gelmeden önce bir sürü alışveriş yapmış. Bizi mahcup etmemek için. Hava ne kadar güzel ya. Herkesin keşke böyle arkadaşlar olsa. Şimdi arkadaşlar biz şöyle bir alışveriş yaptık. Şu an Hollanda'da saatlik asgari ücret 11'den biraz daha yüksek. 12 euro yakın. 12 liraya yakın, 11,5 euro falan diyelim. Tabii haftaya 2024'e giriyoruz. 2024'te bu 13.27 oluyormuş. Yani bu brüt ücret tabii. Yani vergilerin düşürmediği. Ortalama bir insan şu an ne kadar kazanıyor Hollanda'da? Ortalama böyle çok Yani bir mesleği olmayan 2000 euro yakın para alır yani aylık. 1800-1900. 1800-1900. Yani Peki asgari senin- çalışan ama oranı çok düşük yani. Yine de 2000 euro yakın insan alır yani. Kiralar ne kadar şu an senin? Şu an senin evin 2+1 değil mi? 2 artı 1, 81 metrekare, 82 metrekare, 475 euro benim evim kirası. Ama benim ev sosyal ev. Yani Hani burada bunların- sosyal ev evet, var, Sosyal ev var. Bir de vatandaşların kendine ait olan evleri evler var. var. Ve Sosyal ev şöyle yani toplumda böyle bir kira artışının önüne geçmek için devletin kendine ait evleri var. Bu evlerle işte ama herkes tabii buna giremiyor. Çok fazla genelde sosyal ev var. Yaşlılar falan veya işte biraz daha Yardıma ihtiyacı olanlar ya da mesela siz normal başvuruyorsunuz. Evet. Başvuruda size de çıkabiliyor. İnternette başvurursanız onunla da çok çıkıyor evet. Yani Çıkıyor. Hollanda'da özellikle çok fazla sosyal ev başvuruları var. Var o yüzden kiralar ucuz. Peki normalde olsaydı 450 olmazdı da muhtemelen 800 olurdu, 700 Yani olurdu. bayağı O fark var civarda aslında. oluyor, evet. Bayağı yani fark var. yarı yarıya neredeyse fark eder. 700-800 olurdu. Evet. İşte 1800 alan birisi yine normal şartlarda biz böyle sosyal evi düşünmesek Evet. 700-800'ü kiraya verse 1000 euro. Başka bu ama 800 içine şey de dahil değil mi? Isınma Kesinlikle. Yani onlar da dahil burada. Ya evin şeyine göre değişir yani muhit bölgesine Anlaşmaya göre değişiyor tabii. göre değişiyor. Yani ortalama yine de bir kişi tek kişi mutfak masrafına eti işte çok et yemezse abartmazsa normal bir beslenerek ortalama 300 euro harcamaz. Mutfak masrafı evet genellikle o Harcamaz gider yani. 300 Ama lira tabii civarı. sen gidip et yersen somon balığı alırsan şey daha pahalı mutlaka. Yani somon da alsa, et de alsa yani hep etle beslense, spora odaklı beslense Aynen yine kesinlikle çok yani fazla çok olmaz. fazla olmaz yani. Tabii bu herkes için aynı şey olamaz. Herkesin hayatı daha farklı. Bazıları hasta, bazılarının tek çalışan evde. Ama biz sadece bekar, kendi halinde yaşayan insan için hesapladık.
Arkadaşlar şimdi bir tane kafeye geldik. Burası bildiğimiz kafeler gibi değil. Biraz farklı. Dünyanın birçok ülkesinde biliyorsunuz uyarıcı maddeler yasak. Ama Hollanda bu ülkelerden değil. Burası dışarıdan bakıldığı zaman normal bir kafe gibi gözüküyor ama aslında içinde uyuşturucu satıyorlar. Yani Kenevir satıyorlar. kenevir satıyorlar bildiğin. Ve resmi bu. Bilmeyenler varsa. Zaten genelde çoğu kişi, bizim arkadaşlar çok meraklı. Herkes biliyordur zaten. Yani ve fiyatları da herhalde sigarayla aynı diyorlar. Ürüne göre değişiyor. Farklı çeşitleri var. 5 euroda olan var, 6 euroda olan var, 17 euroda olan var. Ya bunun kalitesine göre değişiyor. Anladım. Ya biz içmiyoruz zaten. 4-5 kişiyiz ama grubun içinde farklı insanlar var. Yani arkadaşlar burada bir şey verelim. Lütfen bunları kullanmayın. Gerçekten. Yani biz de şu an içmiyoruz. Masamızda öyle bir şey yok. Gördüğünüz Deli kadarıyla. olursun kafayı. Manyak olursunuz. Samimi söylüyorum, vazgeçin. Biz sadece yani akşam burası biraz daha sakin. Dışarıda hava soğuktu. Bir yere girmemiz gerekiyordu. Bir de her Buraya yer girdik. açık değil yani. Kapalı her taraf. Genelde gece Şöyle- kulüpleri falan açık. Hollanda'da bu tarz yerler çok sosyal. Çünkü Herkes gelebiliyor yani. Burası Herkes mesela gelebiliyor, çok dışarıdan bakıldığı zaman Türkiye'de mesela olsa insanlara kötü gözle bakılır. Ama burası insanlar alıştığı için genç yaşta normal kafe gibi. çok normal. Burası ve normal zaten kafe, çay var. Biz normal çay şöyle- aldık, kahve var. Hollanda'da bunu içmek serbest. İçtikten sonra da insanlar görüyorsunuz yani kafede olduğu gibi gayet sosyal. Kimseye karışmazlar. Yani böyle bir şey, bunun serbest olmasının sebebi ise insanlar uyuşturucu içsin değil. Aksine insanlar yani bu şey demişler bir nevi. Yani Kontrollü her- içiyorsun. her türlü ne yaparsak yapalım bu ülkeye giriyor. Evet. Tamam mı? Yani bu- Bunun önüne geçilmiyor. Birini yakalıyorsun öbürü. Hep bir yol değişiyor. Aynen yani Ve demişler ki hani bari böyle bir kontrollü olsun ve bunu şu an Avrupa'da birçok daha ülke gündemine aldı. Almanya'da genel kurulda da görüşüldü. Muhtemelen çıkacak gibi duruyor. Almanya'nın amacı şu. Almanya'da da serbest oldu. Almanya şunu istiyor, yani kimin ne içtiğini bilelim ki yani insanların bir durumda yardıma ihtiyacı olur. Çok içtiğinden dolayı müdahale edelim diyorlar. Hollanda bu konuda çok serbest. Evet. Yani yerel halk aslında çok da memnun değil. Ama mesela bu nerelerde diyebiliriz bunu? Amsterdam, Rotterdam gibi yerlerde yerel halkın memnun olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü yurt dışından çok insan eğlenmek için oralara geliyor. Alkol, işte uyuşturucu serbest Ya vesaire. bunun dozunu kaçırmak, yani insan mesela Hollanda içicilerinde yani ben şöyle görmedim, çok fazla böyle ne bileyim ortalığı dağıtan, ne bileyim işte bu kendini kaybeden insanlar görmedim ama yani Avrupa'dan diğer yabancıları mesela biraz daha karşılanabilir yani dedim size. Bilmiyor diye ya da alışkın olmadığı için farklı bir şekilde karşılanma durumu var. Peki şimdi söylemek istediğin şey mi? Söyleyeyim. Yok yok. Peki şimdi bu sabah biz fiyatları çektik. Sen yaklaşık 3 yıldır buradasın. 3 yılda Hollanda hakkında ne söyleyebilirsin? Burada evet, gelmek isteyen bir sürü insan var. Ne söyleyebilirsin? Mesela Mesela ne verebilirsin bana? fiyatlar konusunda, maaşlar konusunda. Yani, söylemek yani istediğin şey var mı? şöyle, Hollanda yaşanabilecek en özgürlükçü ülkelerden biri Avrupa'dan. Zaten standartlara baktığımız zaman Avrupa standartlarına şu an araştırın, internete bakın. En yaşanılabilir, ırkçı olmayan, işte gelir düzeyi normal orta seviye olan güzel ülkelerden biri. Bizim milletimiz yerli Avrupa'da deyince Almanya'ya gidiyor. Almanya şu an çok dolu. Yani siz Almanya'da yaşıyorsunuz, fark etmişsiniz. 5'ten sonra her yer kapalı. Ama Hollanda'da mesela böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani mesela Perşembe günleri, Cumartesi günleri, işte Pazar günleri marketler dahil açık oluyor. Ama Almanya'da yok yani. Almanya'ya göre kesinlikle bir iki kat daha sosyal diyebiliriz yani. Sosyal bir ülke. Ya bu gibi sosyal faaliyetlerden de turist de çok çekiyor. Amsterdam gibi böyle bir şehir var. Gerçekten turist çok çeken bir yer. Peki normal bir insan burada Evet ya. şey yetmiyor. Yok yok. Sen onu ver, onu al. Oraya otursan. Orada masaya bir davetli misafir geldi. Sandalyemizi aldık. İngilizcemiz var yani. Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Kemal, benim sana bir sorum olacak. Biraz ekonomi, benim alanım ekonomi biraz. Evet. Şimdi 3 yıldan bir yana dünyada enflasyon biraz yükseldi bildiğin kadarıyla. Fiyatlar da arttı. Sence Hollanda hükümeti senin geldiğin ilk günden bugüne kadar enflasyona karşı bir şey korudu mu yani? Bu çok büyük bir fiyat artışı oldu mu? Özellikle bu temel yaşam ürünlerinde. Evet, şimdi bu konuda değinmek güzel oldu. Güzel soru. Hollanda'da şöyle bir şey. Evet, burayı da etkiledi bu konular. Market fiyatları evet arttı. Ama Türkiye gibi büyük artışlar değil bunlar. Yani mesela bir yağ fiyatı, farz misal örnek veriyorum, 2.60 ise 2.80 oldu. Yani 15 sent, 20 sent, işte 30 centlik
küçük bariz artışlar. Bir dönemde bir tık fazla arttı. Bir dönemde ama mesela 3 aylık bir dönemdi. Sonra tekrar mesela ben 5 euro olduğunu hatırlıyorum Almanya'da. Yağ mı? 1.20 idi, 5'e 6'ya çıktı ve insanlar Ben bulamıyordu. hiç yağının burada 5 euro olduğunu görmedim. 1 aylık, 2 aylık dönemde şu an en son Yani şunu gördüm, iki mesela o Ukrayna Savaşı'nda bir tane hani bir adet alma hakkın var gibi böyle bir şey gördüm ama vardı aynen. çok kısa bir süre oldu o. Yani sonraki ticari anlaşmalar olsun muhtemelen başka şeyler. Onları ne diyeyim sana kapattılar bu durum. Yani Hollanda'da bu gelir düzeyi orta fazla ne diyeyim size. Kesin. Orta gelirli insan sayısı fazla ve gerçekten de güzel yaşanabiliyor insanlar. Peki orta gelirli dediğin bir aile demeyelim, bekar olarak. En güzel hesap bekar olarak. Bir bekar nasıl bir iş örnek vereyim yani kimseyi içinde küçük düşürmek istemiyorum da yani en düşük kazançtan hesap etsek mesela bugün ne kadar bir en düşük sen dersin 1700 normal. Muhtemelen yani en düşük bir market kasiyeri alıyordur çalışanlar. Markette çalışanlar Aslında Yani market alıyor. o çalışanı insan- güzel alıyor. Şöyle. Onu bilmiyorum. Şu an Almanya'da- bir market çalışanının alacağı yaşına göre tabii değişiyor. Mesela 27 artıysa 16 küsür falan alıyor yani Saat ücreti. Evet, saat ücreti. O zaman şunu diyebilir miyim? Bir kişi ortalama bugün 1700 euro rahat alır ödeyebiliyor musun? Evet, diyebilirim. Yani bir kalifiyeli eleman olmasa, bir büro çalışanı olmasa. Kesinlikle. 1700 alır mı? Alır. Normal kiralar ne kadar? Bir kişi Yani için. şöyle söyleyeyim, tabii bölgesine göre değişiklik gösterir. Ama mesela ortalama yani Şehir merkezine hesaba katarsak şehir merkezine yetmez. hesaba kadar yetmez. Yetmez. Ama şöyle Amsterdam gibi şehir merkezine hesaba katarsanız tabii ki yetmeyebilir. Aynen. Ama Küçük mesela şehirlerin tamam. küçük şehirlerin evet. Yani genel olarak ortalama fiyatlar 800 ile 600 lira arası değişiyor. Tabii bu ev şeyine göre, metrekaresine göre, o muhitine göre, Evet. işte diğer sosyal imkanları olan konumuna göre değişir. Her yerde. Evet. Konum çok önemli. Çok önemli. Ama biz fazladan hesaplayalım. Yani 800 şimdi diyelim. Şöyle Amsterdam'da mesela şu an bildiğim kadarıyla Avrupa'nın en pahalı evlerinin kiralandığı muhitler. Amsterdam Ve çevresi. evler de çok kötü diye. Amsterdam evleri çok eski. Çünkü yani burada 2. Dünya Savaşı sonrası Amsterdam'a herhangi bir zarar verilmemiş. Yani 1800'den hesaba yapsak 800 euroyu kira olarak çıksam 300 euroyu mutfak olarak çıksam 1100 600 euro kaldı. 200 euro ekstra faturalar, sporun, işte ıvır zıvır şeyin 400 euro kalıyor. Tamam mı? Tabii ki her gün aynı olmuyor. İlla ki masraf çıkıyor. Ona da bana yine cebinden euro ödüyorsun. Yani şöyle diyebilirim benim de tecrübelerime göre 1800 euro seni sadece ay sonunu götürür. Kesinlikle. Başka bir şey yapmaz. Başka bir şey yapmaz. Evet, katılıyorum. Ama mutfağını şey yaparsın. Ya çok fazla Ben mesela para kenara derler atabileceğini ya, sanmıyorum. Öldürmez de, Aynen. süründürmez de. O Aynen. o tarz bir bütçe. Ama şunu da söyleyeyim. De. Şunu da söyleyeyim yani. Gerçekten dünyada emek hırsızı her yerde var. Kesinlikle. Mesela normalde asgari ücret 13 euro. 10 euro, 8 euro, 7 euro veren verler de var. Ya maalesef insan zorda kalınca çalışanlar oluyor. Bunu şimdi yok desem yalan olur. Ama şu şekilde çalışanlar da var. Normal. Yani ve bu şekilde çalışan çok fazla var. 8-5 çalışıp ekstra boş zamanlarında Uber gibi mesela böyle firmalarda ekstra iş yapıp çok güzel paralar kazanan insanlar da ben tanıyorum şahsen. Yani böyle imkanlar var. Türkiye'de kesinlikle çalışma saati çok fazlaydı. Ben Çok fazla. buraya Yani- gelmeden önce, ben Almanya'ya geldikten sonra, Avrupa'ya taşındıktan sonra tabii ki ilk zamanlar kolay olmuyor işte. Her şey zor oluyor. Her şeyi inşa etmek yeniden bak çok zor oluyor. Sen burada büyümüş bir insan gibi olmuyorsun. Ama şunu fark ediyorsun. Türkiye'de ben köle gibi çalışmışım. Yani biz burada Ben- hesap yapınca bizi yanlış anlamasın Avrupa takipçileri hani burası kötüymüş gibi hani beğenmiyorsan gel. Ne Ciddi ben- manada çok Türkiye'ye göre çok her yönden harika bir Ama yer. şurada biz şu sıkıntıyı yapıyoruz. Yani Türkiye ile Almanya'yı, Hollanda'yı kıyaslamak adil bir şey değil. Çünkü ya mesela sen Fenerbahçe ile Manchester City'yi kıyaslayamazsın. Ama Fenerbahçe'nin kötü olduğu anlamına da gelmez. Güçlü bir takım. Galatasaray, şöyle, Beşiktaş neyse güçlü bir Türkiye'nin takım ama mesela- Manchester City gibi takımlar üst seviyeler. Üst seviye. Burada ekonomi çok güçlü olduğu için ihracat ve ithalat çok fazla. Avrupa Birliği'nin getirdiği nimetler çok fazla olduğu için güçlü ekonomi zor durumlarda daha güçlü hareketler yapabiliyor. Tek ayrıntısı bu. Ve bu da tabii ki sosyal hayatı çok etkiliyor. Ama burada güzel ülkemizin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ya biz Keşke burada daha güzel olsa, biz keşke daha iyi o olsa. yüzden mesela biz şöyle- Hollanda'ya mesela ama Almanya'yla kıyaslarız ya da atıyorum İtalya'yla kıyaslarız. Ya ama şöyle bir şey var. Türkiye'deki mesela en çok özlenilen şey ne? Hani arkadaş çevresiniz oluyor. İşte bilmem ne oluyor. Ne diyeyim? Yakın çevreniz oluyor. Kesinlikle. Ve
iklim abi. Yani İklim çok Çok var. fark ediyor. Bak Çünkü biz, mesela- biz bugün hiçbir şey yapamadık. Bir alışveriş yaptık vesaire geldik şimdi. Abi hava çok soğuk. Yani gerçekten çok soğuk. Biz bir şey yapamadık. iklim mesela psikolojik olarak etkiliyor. İşte Aynen. sosyal mesela gezmek istiyorsun. Yağmur yağıyor, fırtına var. Mesela Hollanda'da 2 gündür sarı kod uyarısı var. Bir fırtına uyarısı var. Çok fazla rüzgar, yani Kuzey Denizi'nden çok fazla rüzgar geliyor. Kuzey Okyanusu'ndan. Yani çok etkiliyor ya. Çok etkiliyor. Bir de şu var mesela ben okul okumama rağmen ben mesela belki yaşın getirdiği şeylerden dolayı da olabilir. Kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'de edindiğim arkadaşlığın burada %10'unu bak abartmıyorum %10'unu yok ya kesinlikle. Yani hem yerlisinden hem yabancısına. Bana kalsa ben mesela İspanya'ya, İtalya'ya daha çok bana. İsviçre mesela. İnşallah okul bittikten sonra böyle hedeflerim var. İtalya, İspanya metrosu. Yani bir Almanya, Hamza ile herhalde bir Avustralya bir planımız vardı, bir hedefimiz çok ileriye dönük ama bir Avustralya, Yeni Avustralya. Zelanda. bir Yani oralara oradan gitme iklimi hedefimiz bana var. göre mesela. Beni daha çok çeken şeyler. Bu var ya insan hayatını çok etkiliyor. Tabii. Yani havanın sıcak olması insanları birbirine daha da yaklaştırıyor. Ortam güzel oluyor. Dışarıda daha çok etkiliyor. Yani mesela şu an saat kaç? Daha fazla Saat faaliyet 10'a oluyor. geldi. Mesela daha Almanya'da bu fazla saatte sosyal zor. faaliyetler oluyor. Etkinlikler oluyor, kültür festivalleri Festivaller, oluyor. evet. Ondan sonra insanların kafeleri dolu oluyor, insanlar dışarıda oluyor. İşte insanlarla iletişim daha fazla oluyor. Kafeler işte diğer mağazalar full açık oluyor. Ya bu tarz şeyler insanın işte evde kaldığı için Sen de istiyorsun. bir ben şeyler. de istiyorsun evet. Ben de yani Ama diyorum ki soğuk ben, olsa ben de soğuk olsa bir şey yapamıyorsun. Sen de çıkmıyorsun. Kimse de çimşe çıkmıyor. Arkadaşlar bu arada içeriği çok detaylı gösteremiyorum. Çünkü Tamam. normal yani insanlar buraya kendi vakit geçirmek için geliyorlar. Böyle çıkıp da video çekmelik bir ortam yok. Bir de onların kullandığı şeyleri de gösteremiyorum. Hem hoş değil aslında. Hafiften biz de biraz şey olduk gibi. Aynen. Gibi Biz düşünüyorum. de çıkacağız Teşvik etmiyor, zaten. lütfen kimse yanlış anlamasın. Bu saatte açık olan yer burası olduğu için buraya geldim. Altını tekrarla çiziyorum. Yani sosyal olarak burası çok güzel bir yer. Bunu yazılı olarak da yaz. Normal bak normal Türkiye'de gittiğim normal Zaten sıradan bir zaten herkes kafe. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Elimizden geldiğince hem etrafı hem fiyatları hem de bu kafe shop'u göstermeye çalıştım. Arkadaşlarım da sağ olsun bana eşlik ettiler. Arkadaşlar biz Noel tatilimizi izni fırsat bilerek buraya geldik. Elimizden geldiğince size göstermeye çalıştık. Sağ olsun Hamza bizi kanalına davet etti. Kemal bugün bizi burada misafir etti. İnanın yani elimizden gelen bütün desteği verdik. Umarım memnun olursunuz. Ben reklam gibi değil. Yani bir şeyler göstermeye çalışıyoruz. Beğenirseniz, yorum yaparsanız. Hollanda hakkında sorularınız varsa daha uzun bir süre buradayız. İstediğiniz gibi yorum yazabilirsiniz. Olumlu, olumsuz her türlü eleştiri açığız. Özellikle olumsuz yorumlarınızı bekliyoruz çünkü yeni bir kanalız. Yani evet, iyi olur. Biz de öz eleştiriye sahibiz. Ben hiç sıkıntı yok. İsteyen istediği gibi yorum yapabilir ya. Geldiğinde etrafı göstermeye çalıştık. Fiyatları gösterdik. Yorum yapmaya çalıştık kendi dilimizce. Çünkü biz de yeniyiz Avrupa'da. Yani biz de oradaydık. O yüzden daha iyi yorum yapabiliriz diye düşündük. Ama sizin farklı yorumlarınız varsa belki burada daha uzun süredir yaşayanlar vardır. Kendi yorumunuz varsa da yorum olarak belirtebilirsiniz. Yine bundan sonra Amsterdam'a, Rotterdam'a, Utrecht'e belki başka şehirlere de gitme şansımız olacak. Takip ederseniz, beğenirseniz, arkadaşlarınızla paylaşırsanız, özellikle abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bugün sizlerle birlikte olmak çok güzeldi. Umarım tekrar başka videolarda gene görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir daha el sallıyorum. Hepimiz. Hoşçakalın arkadaşlar.